Merhaba, bugün sizlere hidrojen nedir, nerelerde kullanılır? Neden termik santraller bu kadar önemli ve termik santraller için alınan önlemleri anlatacağım. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hidrojen nelerdir? Doğada en oldukça bulunan element hidrojendir. Günümüzde bu element kullanılmak suretiyle hususi yöntemler üzerinden enerji üretiliyor. Özellikle arabalar için yakıt amaçlı başta olmak üzere uzay araçları adına da değerlendirilmektedir. Bu benzer biçimde daha birçok farklı alanda temiz enerji deposu olarak günümüzde önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Hatta geliştirilmesi sürekli sürdürülen bu enerji, geleceğin en mühim kaynakları arasında yer almıştır. Hidrojen enerjisi nedir? Hidrojenin saf şekilde ayrıştırılması ile birlikte molekülleri üzerinden ortaya çıkan kimyasal enerji hidrojen enerjisi olarak tanınmaktadır. Bu enerji değişik yöntemler kullanılmak üzere elektrik yahut sıcaklık formlarına dönüştürülür. Özellikle ayrıştırılması ile beraber su ya da su buharı ortaya çıkardığı için temiz ve yenilenebilir bir enerji olanağı tanımaktadır. Böylece doğayı kirletmeyen pak bir enerji elde etme imkanı verir. Periyodik tablonun ilk elementi olan hidrojen, renksiz, kokusuz ve tatsız bir yapıya haizdir. Üstelik havadan 14,4 kat daha hafifçe bulunduğunu söylemek mümkün. Yıldızlarda olup biten füzyon reaksiyonlarının da temel kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda enerji kaynağı olarak ne kadar önemli bir yere haiz olduğu anlaşılabilir. Hidrojen gazının kullanım alanları nelerdir? Hidrojen gazı günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. İlk olarak malum hidrojen elementi ile meydana getirilen bombalardır. Dünyanın en kuvvetli ve en etki edici bombası hidrojen bombasıdır. Dolayısıyla ilk olarak bomba yapımında kullanılır diyebiliriz. Bir öteki kullanılan alan ise elektrik enerjisi üretiminde kullanıldığıdır. Elektrik enerjisi üretilirken hidrojen elementine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden en fazlaca bu alanda hidrojen elementinin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Hidrojen elementinin bir öteki kullanıldığı alan ise amonyak elde etmekte kullanılmasıdır. Amonyak elde edilirken tekrar hidrojen elementine gereksinim duyulur, hidrojen elementi ile birlikte amonyak elde edilir. Kömür ve benzin üretiminde de yeniden hidrojen elementi kullanılır. Bu yüzden hidrojenin kullanım alanları günümüzde yaşamsal öneme haizdir. Hidrojen elementi ile sıvı yağlardan katı yağ üretimi de elde edilir. Yangının yönü rüzgarla birlikte diğer santrallerimizi de tehdit etmekte. Bunun için Kemerköy'ün arkasından Yeniköy Termik Santralı'na yöneldi. Santraldaki hidrojen tankları önlem için boşaltıldı. Ki santral içinde 60 metre eninde savunma hattı oluşturuldu. Yöre halkı rüzgarın güneyden esmesi halinde yangının köyleri vuracağına dikkat çekiyor. Muğla'da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, 2014 senesinde bütün itirazlara karşın özelleştirildi. Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri IC İçtaş Enerji, Limak Enerji Ortaklığı tarafından 23 Aralık 2014 tarihinde işletilmek suretiyle devralındı. Yeniköy Termik Santrali 2 ünitesi ile 420 MW ve Kemerköy Termik Santrali de 3 ünitesi ile 630 MW olmak suretiyle toplamda 1050 MW kurulu güce haiz. Ki santral Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %5'ini karşılıyor. Ki santralde ormanla iç içe. Ören'de denize oldukça yakın mesafede yer alan, ormanın içindeki Kemerköy Santrali yapıldığı ilk yıllarda yeri sebebiyle tenkit konusu olmuştu. Kemerköy ile Yeniköy termik santralleri birbirlerine yakın. Gelin şimdi termik santraller yanarsa ne olur bunu öğrenelim. Uzmanlar termik santralde muhtemel bir yangının patlamaya niçin olmayacağını, sadece santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor. Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar içinde. Ancak bu açıklamalar alınan önlemlerle hidrojen tanklarının boşaltılması arkasından yapılmakta, bunu da göz önünde bulundurmalıyız.
Tabi patlama olmasa bile 1985 yılı rakamlarına göre 300 milyon dolar olduğunu düşünürsek, Antalya, Milas, Kemerköy kısacası yangın bölgesinde büyük bir yatırım ve bu yatırımın çöpe gitmesi söz konusu oluyor. Ayrıca elektrik kesintilerinin olabileceği ve bu kayıpların da yine bizim cebimizden çıkacağı da bir gerçek. Yeni videolarda görüşmek suretiyle hoşça kalın. Geçmiş olsun Türkiye'm.